Herkese merhabalar. Günün ikinci yayınını çekiyorum ilişki konusundan sonra. Uyku meselesi. Bana da sıkıntılı süreçlerde uykusuzluk yaşayıp yaşamadığımı sormuştunuz. O nedenle bu konuyla ilgili kısa bir yayın yapacağım. Öncelikle benim küçüklükten beri gelen bir uyku problemim var arkadaşlar. Yani çok deli yatardım eskiden beri. Uyur gezerlik yaptığım zamanlar oluyor. Rüyalarım mesela çok fazla rüya görürüm. Çok fazla kabus görürüm. Ya da yataktan düşme gibi şeylerim var. Yani uyurken yataktan düşebiliyorum. Uykuya dalmakta her zaman güçlük çekiyordum. Yani küçüklükten beri. Hep bir uyku sorunum zaten vardı. Fakat sıkıntılı süreçlerde en başta sizin uykusuzluk durumunuz zaten artıyor. Kişi uyuyamayınca hemen böyle bir panik yapmaya başlıyor. Uyumalıydım ama uyuyamadım gözüyle bakıyor. Fakat tehlike varken uyunmaz arkadaşlar. Yani bir tehlike algısı varsa uykuya dalamazsınız. Bu çok normal. Öncelikle bunu idrak etmek gerekiyor. Yani cephedeyken uyunmaz arkadaşlar. Siz şu anda sıkıntılı bir dönem yaşıyorsanız eğer cephedesiniz. Yani cephede uyuyamazsınız. Uyanık olmanız gerekir, tam tersi. Ve uyumak beyninizin işidir. Siz ha deyince uyuyamazsınız. Bununla savaş haline girmek yerine bunun sıkıntılı süreçlerinin bir doğası, normal bir sonucu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bununla savaştıkça daha çok uyuyamayacaksınız. Buna kalıbımı basıyorum arkadaşlar. Yani siz bu uyku meselesini gözünüzde büyütürseniz o kadar çok beslenecek ve o kadar çok alarm moduna geçeceksiniz. Uyku saatiniz geldiği zaman bir alarm varmış gibi algılayacağı için beyin uyumam lazım, şimdi uyumalıyım, uykumu almam lazım, yarın sabah erken kalkacağım diye düşünürseniz orada daha çok uykusuz kalma ihtimaliniz var. Sıkıntılarınız varsa uyuyamamayı normal göreceksiniz arkadaşlar. Yani bunun sihirli bir formülü yok. Bakın benim 35 yıldır kaliteli bir uykum olmadı, yani çok nadirdir. Sabahları yorgun kalkarım genelde. Bazen çok fazla uyuma ihtiyacı duyarım. Videonun başında saydığım durumları çoğu zaman yaşıyorum. Ben neredeyse bu yaşıma kadar bu sorunlarla savaş halindeydim arkadaşlar. Yani bunu gözümde çok fazla büyüttüğümü fark ettim. Halbuki ben ne kadar büyütürsem büyüteyim bu zaten beynin işi. Beyninizin işine karışmaya başladığınız zaman o sorun daha da çok büyüyor. Çünkü tehlike algısı büyüyor. Sıkıntılı bir dönemim varsa mışıl mışıl uyumayı beklemiyorum. Bunu beklemediğim için de ayrıyetten uykuya kafayı takmamış oluyorum. Çünkü zaten bu bunun doğal bir sonucu. Yani sıkıntılı sürecin doğal sonucu uykusuzluk ya da türevleri. Şimdi ben size birkaç şey söyleyeceğim. Beyninizin uyku işini destekleyebilmeniz için. Öncelikle arama kısmına İzzet Güllü uyku yazıp bütün videoları izleyin. Ve oradaki talimatları olabildiğince uygulamaya çalışın. Gün içinde bedeninizi ve beyninizi mutlaka yorun. Telefonlara çok fazla bakmamaya çalışın. Biliyorum hayatımızın çok içindeler ama uyumadan önce telefona bakmak yerine bir 10 dakikada olsa kitap okursanız eğer uykunuzun daha rahat geldiğini göreceksiniz. O anda yanınızda bir masa lambası olsun mümkünse. Hemen kapatıp uykuya dalın. Yani bir de ayağa kalkıp ışığı kapatmaya uğraşmayın. Bir diğer konu, telefonunuzdan bir şeyler dinleyebilirsiniz. Ben uyku ile ilgili meditasyonlar dinliyorum. Açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de uyurken bu tarz meditasyonlar dinleyebilirsiniz. Bir diğeri esneme yapmak. Uykuya dalmadan önce esneme yapmanın çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Zaten ilerleyen yayınlarda esneme ile ilgili videolar çekeceğim. Uyumadan önce bazı esnemeler yapmanın uykuya dalmayı daha kolaylaştırdığını fark ettim arkadaşlar. Yine açıklama kısmına uyumadan önce yapabileceğiniz esneme hareketlerini içeren kısa videolar bırakacağım. Siz de bakıp istediğinizi yapabilirsiniz. Bir diğeri diş sıkma için yüz yogası. Benim her gece yaptığım bir yüz yogası var. Bende zaten diş sıkma çok fazla var. İş yaşamı konulu videoda bunu anlatmıştım. Bu konuda bir video var ki ben inanılmaz faydasını görüyorum. Zeynep Şensoy'un diş sıkma yogası. Yine açıklama kısmına bırakacağım. 2 tane video var arkadaşlar. Bir tanesinde yapmanız gereken şeyleri Zeynep Hanım anlatıyor. İkinci videoda hareketlere yönelik olan video. Bu yogayı yapmak için illa diş sıkıyor olmanız gerekmez bu arada. Bu sizin gevşemenizi sağlayacak, boyun kaslarınızı, bel kaslarınızı, yüz kaslarınızı gevşetecek ve sizi uykuya hazır hale getirecektir. Ben kendim bu uygulamayı her gece yapıyorum. Zaten artık öğrendim. Her seferinde videoyu açmaya gerek kalmadan bir şeyler izlerken de bu hareketleri yapıyorum arkadaşlar. Burada en önemli olan şey sizin beyninizle savaş haline girmemeniz arkadaşlar. Bakın ben bir ara geceleri uyuyamıyordum gerçekten. Yani çok fazla atak geliyordu. Neredeyse sabaha kadar ben uyuyamıyordum. 1-2 saat uykuyla durduğum dönemler oluyordu. Hiçbir şey olmuyordu arkadaşlar, inanın. Yani uykusuz da kalınabiliyor aslında. Bir süre uykusuz kalmak dünyanın sonu değil gerçekten. Vücut ona bir şekilde adapte oluyor. Veya gece uyumasanız bile sizi gündüz uyutabiliyor. Başka saatlerde uyutabiliyor.
En önemli şey o yüzden sizin bunu gözünüzde büyütmüyor olmanız ve bununla savaşmamanız. Bunlar son derece insani, herkesin başına gelebilecek olan, hayatın belirli dönemlerinde yaşanabilecek olan sonuçlar. Artık ben bunu uyku problemi bile demiyorum. Artık ben bunu böyle kabul ettim zaten. Bununla savaşmıyorum. Demek ki ben ihtiyacım olan uykuyu bir şekilde alıyorum. Demek ki beynimin canı öyle istiyor diyorum. Siz de bu açıdan bakmaya çalışın. Yani aslında yoga yapın, bilmem ne yapın falan diyoruz ama en önemlisi uykusuzluğa bakış açınızda. O nedenle önce buna yönelik algınızı dönüştürmeye çalışın. Dediğim gibi son derece normal, son derece insani. Umarım faydalı olmuştur. Aklıma gelenler bunlar. Eğer ileride fark ettiğim ya da hatırladığım başka bir şey olursa mutlaka ikinci yayında yaparım arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.